Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Bir gün boyunca Guangzhou şehrinde şehir turu yapacağız. Ve bugün sizlerle bu büyük mega şehri gezip size önemli noktalarını göstermeye çalışacağım. Bir günde Guangzhou'da neler yapabilirsiniz? Haydi izleyelim. Bu arada arkamda Mado var. Görmüş olduğunuz gibi. Her yerde Türk esintisi var burada. Birçok insan kantonları aslında Çinlilerden farklı bir azınlık halk olarak ya da farklı bir halk olarak düşünüyor. Ama bu doğru değil. Kantonlar kimdir? Kantonlar aslında Fransızların Guangdong bölgesinde yaşayan, Guangzhou şehrinde, Hong Kong şehrinde yaşayan, bu kısımlarda yaşayan insanları adlandırdıkları bir kelimedir arkadaşlar. Kanton, bu bölgedeki yaşayan insanları ifade eder. Ve bu bölgede yaşayan insanlar yüzyıllar boyunca deniz aşırı ticaretiyle ünlü. Neler yapmışlar? Sürekli ticarette bulunmuşlar, deniz ticaretiyle uğraşmışlar. Kendilerini fazlasıyla geliştirmişler. O yüzden zaten Hong Kong şehri İngilizler tarafından tam 100 yıl boyunca işgal edilmiştir. Ve bu şekilde burada yaşayan kantonlarda onlara çay tedariğinde bulunmuşlardır. Öğrendim ki burada çok güzel bir Türk restoranı varmış. Şimdi o Türk restoranını bulmaya geldim. Buralarda bir yerde olması gerekiyor ama Türk restoranını buldum.不好意思，你们有没有土耳其烤肉卷？土耳其肉卷是这样的。肉卷。好的，那个牛肉卷。对。Şimdi et dönerim geldi arkadaşlar. Burada et dönerimiz var. Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde. Burada salatamız var. Burada yoğurdumuz var. Bu şekilde bu görmüş olduğunuz et döner 72 yuan. Tavuk döner ise o da 72 yuan. Şimdi et dönerimizi deneyeceğiz birlikte. Birazcık pahalı diğer Çin lokantalarına göre. Ama lezzeti gerçekten çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ve tabii ki de Türk çayımız geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çinliler her ne kadar çay konusunda çok usta da olsalar, çok güzel çayları da olsa, Türk çayı gerçekten bambaşka bir şey ve herkesin denemesi gereken çaylardan birisi. Türkiye'ye geldiğinizde mutlaka özel bardaklı Türk çaylarından denemelisiniz. Şimdi çayımı içip yolculuğumuza devam ediyoruz. Afiyet olsun. Şimdi yemeğimi yedim arkadaşlar. Tekrardan yola koyuldum. Neler aldım? Bir döner aldım. Et döner. 72 yuan. Onun dışında bir bardak çay içtim. Bir de su. Ama suyu masaya koymuşlardı. Ben de ikram sanmıştım ama ikram değilmiş. Neyse toplamda 90 yuan ödedik. Yemekler fena değildi. Ki bence et döner lezzetliydi. Bir tık pahalı geldi sadece. Neyse şimdi buradaki Guangzhou şehrindeki katedrale gidiyoruz. Çin'de ve katedral ne alaka diyebilirsiniz. Ama evet, burada da yoğunluklu olarak Hristiyanlar yaşamakta. Her ne kadar İpek yolu vesilesiyle İslam yayıldıysa Guangdong bölgesinden de deniz yoluyla Hristiyanlık yayılmıştır arkadaşlar. Şimdi metro istasyonuna bakıyorum. Hemen katedrale gidiyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi metroları çok kolay şekilde kullanabiliyorsunuz. Direkt Alipay uygulamasını açarak buradan seyahat kısmına geliyorsunuz. Seyahat kısmından ikinci olan metro ve buradan metroyu seçince ya da gittiğiniz herhangi bir şekilde buradan şehir kartı, metro kartı alabiliyorsunuz. QR kodumuzu okuttuk ve geçiş sağladık.
İşte arkamda görmüş olduğunuz bu katedral tamamen Fransız gotik mimarisi tarzında inşa edilmiştir. Çok şaşırtıcı bir şekilde Çin'in Guangzhou şehrinin tam da ortasında yer alan devasa bir katedral. Avrupa'da sık sık görmüş olduğumuz devasa katedraller var. Ama neden Çin'in Guangzhou şehrinin tam ortasında bir katedral var? Aslında bunun nedenlerinden birisi Guangzhou şehrin, Guangdong bölgesi Çin'in Avrupa'ya ve diğer dünyaya açılan kapısı olmasından kaynaklı. Biliyorsunuz Macao'da Portekiz, buralarda Fransız ve İngiliz etkisi de, esintileri de görmekteyiz. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz yapı 1863 yılında inşa edilmiş çok güzel bir yapı ve mimari özelliklerinden ötürü arkamda görmüş olduğunuz gibi birçok turist buraya akın etmekte bu mimari eseri fotoğraflamak ve görüntülemek için. Şimdi ise ikinci durağımıza geçiyoruz. İkinci durağımız ise bir Budist tapınağı. Ve bu Budist tapınağını da sizlere çekmeye çalışacağım. Hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Uzak Doğu filmlerinden ve izlediğimiz videolardan da gördüğümüz gibi bu tarz mahalleler Hong Kong ve Guangdong taraflarında, bu civarlarda çokça fazla. O yüzden çok ilgimi çeken kısımlardan birisi arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi ise ikinci durağımızdayız. Neredeyiz? Büyük Buda Tapınağı'ndayız. Büyük Buda Tapınağı Guangzhou'da yer alan en büyük Budist tapınaklarından birisi. Aslında burası tamamen şehrin merkezinde yer alan kısımlar. Ve görmüş olduğunuz gibi etrafta yüksek binalar var. Böyle antik bir Budist tapınağının hemen etrafında çok fazla yüksek bina var. Alışveriş merkezleri var. Daha önce gittiğim Budist tapınaklarından çok daha farklı bir mimarisi var. Büyük bir bina gibi aslında. İçeride görmüş olduğunuz gibi bir ayin var. Ancak en çok dikkatimi çeken nokta ise ayindeki herkesin kadın olması. Bütün herkesin kadın olması beni şaşırttı açıkçası. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Rahatsız etmemek için de çok çekim yapmamaya karar verdim.
Şehrin bu bölümünde ise gerçekten şehrin eski tarihi dokusu içimizi kaplıyor. Binaların üzerindeki estetikler, eski yapılar, tarihi yapılar, bunun yanı sıra tapınaklar yine bu bölgede çok ilginç mimari eserlere sahip yerlerden birisi. Ve şimdi ise size bir başka noktaya getirdim. 3. durağımız, şimdi bu arkamdaki görmüş olduğunuz tapınağa giriş yapacağız. Hadi gidelim. Daha önce videolarımı izlediyseniz bu gibi birçok pagodaya daha önce gitmiştim ve sizlere göstermiştim arkadaşlar. Bu tapınak ise altılı Bamyan, yani Bamyan Budası'ndan geliyor. Altılı Bamyan ağacı tapınağı ve bu arkamda görmüş olduğunuz ise altılı Bamyan ağacı pagodası. Burası da yine az önce gittiğimiz büyük Buda tapınağı gibi bir Budist tapınağı ve gerçekten şehrin tarihi dokusunu barındıran sokakların arasında kalmış çok güzel bir tapınak. Ve Guangzhou'ya gelirseniz mutlaka burayı ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada çok fazla insan toplanmış ve bir şeye hazırlanıyorlar. Bir kutlama ya da bir tören ya da bir ayin, bilemiyorum. Kadın erkek karışık şekilde bu şekilde toplanmışlar. Rahatsız etmek istemiyorum. Burada ise 30 yuan karşılığında mumlar satın alabiliyorsunuz. Ve bakın, bu mumlar gerçek bile değil. Tamamen plastik ve sahte ateş efekti konulmuş ışıkla birlikte. Zaman geçtikçe bu gibi ibadetler de teknolojik gelişmelere şahit oluyor. Üçüncü durağımız bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir tapınak ama güzel, estetik bir mimarisi var. Ve tabii ki her tapınakta olmuyor ama bu tapınakta da bir pagoda var. Pagodalar tabii ki tanrılara ithafen yapılmış olan anıt binalardır. Yine Çin mimarisinde sıkça gördüğümüz katlı, yüksek katlı yapılardır. Üçüncü durağımızı terk ediyoruz. Artık daha sosyal şeylere geçme vakti geldi diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Çin yemekleriyle aram hiç iyi olmasa da buraya özgü olan bu sokak lezzetlerinden denemek istiyorum açıkçası. Neler bulabileceğiz bakalım. Bakın, burada çok ilginç bir şekilde uzun bir kuyruk var. Ve bu kuyruk buradaki küçük bir pastacı, kek satan bir yeri gösteriyor. Burada kuyrukta bekleyen insanlar aslında buradaki keki bekliyorlar. Buradaki kekten satın almaya çalışıyorlar. Bu da buraya özgü sokak lezzetlerinden birisi. Denemek istiyor muyum bilmiyorum. Galiba istemiyorum. Bakın, burada çok ilginç bir şey yapılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz iki kişi
Bu içinde görmüş olduğunuz ise susam ve susamı bu şekilde eziyorlar. Ezdikleri susamı ise bu pakette bu şekilde satıyorlar. Sadece susam değil, aynı şekilde badem ya da fındık ezmesi de satıyorlar. Burada görmüş olduğunuz bu dükkanda ise şaomai satmaktalar. Bakın bu küçük sepetlerin içerisinde küçük küçük mantıları buharda pişirip burada satışa sunuyorlar. Burada görmüş olduklarınız domuz etli olanı, burada görmüş olduklarınız koyun eti ve inek etli olanlar. Birazdan inek etli olan bir tane şaomai denemek istiyorum. Bakın bu altında görmüş olduğunuz metal kısmının içerisine su dolduruyorlar ve bu suyla birlikte bu küçük sepetlerin alttan buharla içindeki mantıları pişirmesi sağlanıyor. 他们里面没有猪肉对吗？这个里面没有猪肉。 OK， 好，我不吃猪肉。只有牛肉。好。Küçük torbalara benziyor aslında buradaki mantılar. Ve şu an dikkatli bir şekilde sepetin içinden kaldırıyorlar. 可以的。放一点有一点。点，有一点。Burada görmüş olduğunuz ekşi soslar ve acı soslardan ekleteceğiz biraz. 那个是哪个国家来？我是土耳其人，应该在中国好久了。已经1年半了。1年半，你这普通话可以啊。谢谢，谢谢，拜拜。Mantılarımı aldım. Şimdi sokak ortasında mantılarımı yemeye başlayacağım. Öncelikle size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Tamamen buharda pişirilmiş. İçleri inek etli ve üzerinde acı ekşi soslar katılmış. Böyle torbalara benziyorlar. Bizim mantılarımızdan çok çok daha farklı bir tadı var. Dışındaki hamuru daha kağıtımsı gibi ve bizdeki hamurlar gibi çok fazla yapışkan değil. Dışı birazcık daha sert. İçerisi ise tamamen pişmiş. O kadar güzel pişmiş ki. Hiç fena değil. Hello. Hello. Burada kırmızı ışıkları kimse dinlemiyor. Gerçekten çok ilginç. Burasıyla alakalı çıkarımlarımdan birisi ise burada acayip motosiklet sürüyorlar ve gerçekten çok tehlikeli sürüyorlar. Hiç istiflerini bozmuyorlar. Direkt üstünüze sürüyorlar. Bu da çok garip. Eğer bisiklet kullanmayı biliyorsanız Çin'de gezmenin en güzel yolu bisikletle gezmek. Bu gibi devasa şehirlerde yürü yürü bitmeyeceği için bisikletle gezmek çok çok daha iyi aslında. Her yerde kullanabileceğiniz bu gibi kiralık bisikletler var. Siz de buraya gelecek olursanız Alipay uygulamasına girerek oradaki bisiklet sembolüne tıklayıp bu gibi bisikletler kiralayıp istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Şimdiki durağımız çok daha ilginç. Okay. Şeşe. Bir müzeye geldim ve bu müze çok ilginç bir özelliği var. Şimdi birazdan anlatacağım. Şarjım bitmeden önce bu görmüş olduğunuz otomatlardan bir tane powerbank kiralayacağım. Bu görmüş olduğunuz powerbankler 1 saat kullanırsanız bu powerbankleri sadece 4 yuan ödeyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi önce buradan 99 yuanlık bir depozito ödüyorsunuz. Sonra geri alabiliyorsunuz, merak etmeyin. Depozitonuzu 99 yuan ödedikten sonra powerbankinizi alabiliyorsunuz. Şimdi nereye giderseniz gidin şarjın bitti sorunu yok. Bu şekilde powerbanklerinizi yani çoğunlukla her yerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi geldiğim yerle alakalı size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çin'de belli başlı soy isimleri var ki bu soy isimleri gerçekten çok önemli soy isimleri. Bunlardan birisi de Chen. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı ise aslında Chen ailesi tarafından Chen ailesinin kültürel mirasını devam ettirilmesi amacıyla yapılmış bir
müze diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi içeri girip içeride ne var ne yok birlikte keşfedelim arkadaşlar. Let's go. Görmüş olduğunuz gibi bu binanın tavanında çok ilginç taş oymaları var, rölyefler var. Çok gerçekten ilgi çekici ve çok iyi korunmuş haldeler. Şimdi tek tek size bu içerisinde yer alan bölümleri göstermek istiyorum. Çin Hanedanlığı döneminde yaptırılmış olan çok ilgi çekici özelliklere sahip yapılardan birisi. Ve Chen soyadı Çin'de en yaygın 5. soy isimdir. Ve o yüzden birçok Çinli Chen soy ismine sahiptir. Ve o yüzden bu tapınak yine onların tarihi açısından ve onların kültürü açısından da çok önemli özellikler yansıtmaktadır. Ve Chen klanı mensupları Çin'de genellikle en yüksek mertebelerde iş kurmuş ya da en yüksek mertebelere ulaşmış kişilerden de oluşmakta. Ve Chen klanının başka bir özelliği ise kendilerine özgü olarak sanat okulları kurmasıyla alakalıdır. Sanata çok önem veren klanlardan birisi. Bu karşınızda gördüğünüz tamamen oyma arkadaşlar. Ağacı bu şekilde oymuşlar ve bu hale getirmişler. Çok ince detaylara sahip ve çok güzel görünüyor. Nasıl yapıldığına dair aşamalı olarak da burada gösteriyor size. Burada ise satın alabileceğiniz hediyelik eşyalar. Ancak şu karşınızda görmüş olduğunuz gerçekten harika bir vazo. Devasa, inanılmaz detaylara sahip şaheser. Gerçekten bakın üzerinde dönemin kültürel olarak, sosyal olarak özelliğini yansıtan ögeler var. Burada ise görmüş olduğunuz çiçekler aslında gerçek değil. Tamamen porselenden yapılma arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz porselen ustası buradaki küçük porselenlerin hepsini tek tek kendisi boyamakta ve kendisi satış yapmakta arkadaşlar. Burada Çinliler zanaat konusunda ve sanat konusunda gerçekten birçok alanda kendilerini kanıtlamış halklardan birisi. Ki bu onların hayatının bir parçası, bir kültürünün bir parçası. O yüzden burada az önce görmüş olduğumuz bu porselenler, az önce görmüş olduğumuz porselen ustası, İşte bu Çinlilerin karakterini yansıtan yanlardan birisi arkadaşlar. Başka bir yere geldim arkadaşlar. Burası aslında daha önce internette çokça fazla paylaşılan bir yerle alakalı. Ay Köprüsü. Sizlere aslında Çinlilerin sosyal hayatını göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda bu yer Çin mimarisini ve Guangzhou'nun güzel tarihi dokusunu yansıtan özelliklere sahip antik yerlerden birisi. Guangzhou'nun yine kültürel dokusunu yansıtan özelliklere sahip yerlerden birisi. Haydi bakalım neler varmış içinde. Yine burada kıyafet giymiş insanlar var.
Evet, bu köprü o ünlü Ay Köprüsü arkadaşlar. Ve fotoğrafı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve çok güzel. Burada küçük nehrin içinde bot turları da yapılıyor. Hoş. Işıkları yanmış aslında ama daha hava tam kararmadığı için yani tam olarak özelliklerini göremiyorsunuz. Sanırım burası çok güzel bir kısım. Buradan çekebilirim. Yani aslında bu görmüş olduğunuz köprüye benzer farklı köprüler de var. Bunlardan en önemlisi ve en eskisi İtalya'da bulunmakta. Yine aynı şekilde o da Ay Köprüsü olarak geçmekte. Oradan ilham alınmış mı yoksa kopyalanmış mı bilemiyorum ama burada da çok güzel bir Ay Köprüsü var. Ve sizin için görüntüledim arkadaşlar. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Şimdi son istasyona geçiyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. Hello, nice to see you. Thank you. Thank you. I will take photo. Hello, thank you. Thank you, thank you, thank you. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapıda 2010 yılında Guangzhou'nun ev sahipliği yaptığı Asya oyunlarının yapıldığı alan arkadaşlar. Burası şu an bir meydan olarak insanlara açık bir şekilde burada yer almakta. Hemen meydanda direkt olarak Kanton Kulesi'nin karşısında yer alan çok güzel bir konumda, İnci Nehri'nin hemen yanı başında bir yer. Şu anda Kanton Kulesi'nin tam karşısındayım. Arkamda görmüş olduğunuz gibi nehir var ve burada çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Akşam saatleri ve arkamda birçok farklı insan burada bu anı ölümsüzleştiriyor benimle birlikte. Umarım bu video faydalı olmuştur. Guangzhou'da bir günde neler yapabilirsiniz ve nerelere gidebilirsiniz? Bu videoda bunları öğrenebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen bana abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de direkt olarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Guangzhou şehrinden herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.